Tarih boyunca çözülememiş, hem içeriği hem de yazarı hakkında birçok bilinmezi barındıran gizemli bir eser. Voynich el yazması. Bilim insanları, dil bilimciler, kriptograflar ve amatör tarihçiler, bu el yazmasının anlamını çözmek için uzun yıllardır çaba sarf etmektedir. El yazmasının içeriği kadar, ne zaman ve kim tarafından yazıldığı sorusu da büyük bir merak uyandırmaktadır. Şimdi bu Voynich el yazmasının tarihçesini, bulunuşunu ve devam eden araştırmalarına dair detaylı bir şekilde inceleyelim. Voynich el yazması adını 1912 yılında bu eseri satın alan Wilfrid Voynich'ten alır. Voynich, Polonyalı bir kitap tüccarıydı ve eseri İtalya'daki bir Jesuit koleji olan Villa Mondragon'dan satın aldı. O zamandan beri eser onun adıyla anılmaktadır. Ancak el yazmasının geçmişi Voynich'in keşfiyle sınırlı değildir. Eserin kökeni çok daha eskiye dayanır. Voynich el yazmasının kökenine dair en eski bilgilere 16. yüzyıl ortalarında ulaşılmaktadır. El yazmasının sahiplerinden biri olan Beris, 17. yüzyıl başlarında el yazmasının içeriğini çözemediği için o dönemin ünlü bilim insanlarına göndermiştir. 1666'da Roma'da yaşayan Athanasius Kircher'e gönderilen bir mektupta el yazmasından bahsedildiği bilinmektedir. Ancak Kircher'in eseri çözme girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Yazmanın tarihi hakkında daha fazla bilgi, el yazmasında yer alan bazı notların analiz edilmesiyle elde edilmiştir. El yazması, milattan sonra 1404 ila 1438 yılları arasında yazıldığı belirlenen, perşömen üzerine yazılmış 240 sayfadan oluşan bir kitaptır. 2011 yılında yapılan karbon testleri, eserin bu tarih aralığında yazılmış olabileceğini doğrulamıştır. Bununla birlikte, eserin kim tarafından yazıldığı hala kesin olarak bilinmemektedir. El yazmasının içeriği, yaklaşık 170 bin karakterden oluşan ve daha önce bilinen hiçbir yazı sistemine uymayan bir dilde yazılmıştır. Kitapta ayrıca bitkisel çizimler, astronomik ve biyolojik diyagramlar, ilaç tarifleri olduğu düşünülen formüller ve çıplak kadın figürleri bulunmaktadır. Ancak bu çizimler de tıpkı metinler gibi anlamlandırılamamıştır. Voynich el yazmasının içeriği, büyük ölçüde bitki bilimi, astroloji, farmakoloji ve simya ile ilgilidir. Ancak bu içeriğin gerçek anlamda neyi ifade ettiği hala bir gizemdir. Kitaptaki çizimlerin bazıları, daha önce hiçbir bitki atlasında ya da botanik çalışmada görülmeyen türleri temsil etmektedir. Bu durum, bazı araştırmacılar tarafından kitabın bir hayal ürünü olabileceği ya da bir başka gezegene ait bitkilerin tasvir edilmiş olabileceği gibi spekülasyonlara yol açmıştır. Kitap hakkında geliştirilmiş birkaç farklı teori bulunmaktadır. Bunlar arasında en popüler olanlardan biri, Voynich el yazmasının simya ile ilgili bir çalışma olduğudur. Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde simya çalışmaları oldukça yaygındı. Bilimle mistisizmin bir arada bulunduğu bir dönemde yazılmış olması mümkündür. Kitaptaki semboller ve çizimlerin kimyasal işlemleri ya da simyasal formülleri içerdiği düşünülmektedir. Bir diğer teori ise, eserin bir şifreleme yöntemi kullanılarak yazılmış olmasıdır. 20. yüzyıldan itibaren çeşitli kriptologlar ve dil bilimciler, eserin içeriğini çözmek için şifre kırma teknikleri uygulamıştır. Ancak, bugüne kadar kitaptaki dil ya da şifreleme sistemi tamamen çözülememiştir. Bazı araştırmacılar, kitabın anlamsız bir dilde yazıldığını ve sadece gizem yaratmak amacıyla hazırlanmış olabileceğini öne sürmektedirler. Voynich el yazmasının kimin tarafından yazıldığı da, gizemini koruyan bir başka sorudur. Eserin gerçek yazarıyla ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Ancak hiçbiri kesinlik kazanmamıştır. Kitabın 13. yüzyılın ünlü bilim insanı ve filozofu Roger Bacon tarafından yazıldığı öne sürülen bir teori vardır. Bacon, matematik, astronomi ve kimya gibi bilim dallarına yaptığı katkılarla tanınır. Kitabın Bacon tarafından yazıldığı teorisi, II. Rudolf'un kitabı Bacon'a atfettiğini iddia eden bir belgeye dayanmaktadır. Ancak bu teori, kitaptaki dilin ve sembollerin Bacon'ın bilinen eserleriyle uyuşmaması nedeniyle büyük ölçüde reddedilmiştir. Bir diğer teori, İngiliz matematikçi ve simyacı Dee ve ortağı Edward Kelley'in kitabı yazdığı yönündedir. Dee ve Kelley'in
16. yüzyılda mistik ve okült çalışmalarla ilgilenmişler ve dönemin hükümdarları için çalışmalar yapmışlardır. Bu teoriye göre Voynich el yazması, dil ve kelleğin bir simya ya da okült çalışması olabilir. Ancak bu teoriyi destekleyen somut kanıtlar bulunmamaktadır. Kitabın bir Rönesans dönemi bilim insanı ya da simyacısı tarafından yazılmış olabileceği düşüncesi de yaygındır. Bu dönemde gizemli ve şifreli yazmalar oldukça popülerdi. Kitabın bu tür bir entelektüel çevrede hazırlanmış olabileceği düşünülmektedir. Voynich el yazması üzerinde modern dönemlerde yapılan çalışmalar, eserin şifresini çözmeye yönelik önemli adımlar atmıştır. Bilgisayar destekli dil analizleri, kriptoloji çalışmaları ve yapay zeka teknolojisiyle yürütülen araştırmalar, kitabın dil yapısının karmaşıklığını ortaya koymuştur. Yine de henüz kesin bir çözüme ulaşılmış değildir. 2017 yılında yapılan bir araştırmada, kitabın yazıldığı dilin türetilmiş bir Roma dili olabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu teoride kesinlik kazanmamış ve eleştiriler almıştır. Kitap üzerinde yapılan karbon testleri ise, kitabın parşömenlerinin 15. yüzyılın başlarına ait olduğunu doğrularken, mürekkep analizi de benzer sonuçlar vermiştir. Bazı teorisyenler, Voynich el yazmasında zamanının çok ötesinde bilgilere yer verildiğini öne sürmektedir. Eserin astrolojik semboller ve bitki çizimleri, dönemin bilgilerini aşan detaylara sahip olabilir. Bu teoriler, kitabın gelecekteki olayları ya da bilgileri şifreli bir şekilde barındırdığı yönünde spekülasyonlara yol açmaktadır. Kitabın içerdiği bilgilerle ilgili bu belirsizlik, onu gizemli bir eser haline getiriyor. Daha spekülatif olan teorilerden biri de, Voynich el yazmasının bir paralel evrende ya da başka bir gezegende yazılmış olabileceği yönündedir. Bitkilerin dünyada bilinen türlerden olmaması, dilin tamamen farklı bir yapıya sahip olması ve kitabın içerdiği kozmolojik unsurlar, bazı araştırmacıları böyle alışılmadık teorilere yöneltmiştir. Voynich el yazmasının simya ve okültizmle olan olası bağlantısı da bir gizemdir. Rönesans döneminde simya, hem bilim hem de mistik bir disiplin olarak kabul ediliyordu. Kitabın simyasal semboller ve işlemler içermesi, simya ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu simyasal sembollerin anlamı ve eserin okültizmle olan ilişkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Voynich el yazmasının üzerindeki araştırmalar yaklaşık 100 yıldır sürse de neden çözülemediği de bir gizemdir. Modern teknoloji ve bilgisayarların desteğiyle kriptolojik analizler yapılsa bile, henüz dilin yapısı ya da kitabın anlamı tamamen çözülememiştir. Bu da kitabın ardındaki yazarın bilinen şifreleme sistemlerinden çok daha karmaşık ve gelişmiş bir teknik mi kullandığı sorusunu akla getirmektedir. Voynich el yazmasının uzaylılar tarafından yazılmış olabileceği teorisi, spekülatif ve bilim kurgu temalı teoriler arasında yer almaktadır. Kitabın dilinin tamamen anlaşılmaz ve dünya üzerindeki hiçbir dil ailesiyle ilişkili olmaması, çizimlerdeki bitki ve sembollerin bilinen hiçbir türle örtüşmemesi gibi unsurlar, bazı araştırmacıları ve meraklıları bu yönde düşünmeye itmiştir. Bu teoriye göre yazmadaki dil ve semboller dünya dışı bir uygarlığın eseri olabilir. Bu nedenle yazmadaki bitkiler ve semboller, dünyada değil, başka bir gezegende bulunan yaşam formlarını ya da bilimsel bilgileri temsil ediyor olabilir. Ayrıca kitabın içeriğindeki bazı kozmolojik ve astrolojik unsurlar, evrensel ya da başka bir galaksiden gelen bilgileri aktardığı düşüncesini doğurabilir. Ancak bu teori, bilimsel çevrelerde büyük ölçüde reddedilmektedir. Araştırmacılar, kitaptaki dilin ve sembollerin dünya dışı bir kaynak yerine, insan yapımı bir dil olabileceği üzerinde durmaktadırlar. Dünya üzerinde birçok karmaşık dil ve şifreleme sistemi bulunmaktadır ve Voynich el yazmasının bu sistemlerden biri olması daha olası görünmektedir. Sonuç olarak, Voynich el yazması, hala çözülememiş bir bilmece olarak varlığını sürdürmektedir. Metnin dili, içeriği, çizimleri ve yazarı hakkında net bir bilgiye ulaşılmamıştır. Araştırmalar, metnin daha olası bir şekilde Orta Çağ veya Rönesans dönemi Avrupa'sında yazılmış, ancak şifreli ya da bilinmeyen bir dilde oluşturulmuş bir eser olduğunu öne sürmektedir. Bu noktada yazının gerçekten şifreli mi olduğu, uydurma bir dil mi içerdiği ya da anlamlı bir yapısı olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Gelecekteki teknoloji ve dilbilimsel analizler bu gizemi çözüp, kitabın içeriğine dair net bir bilgi verebilir. Ancak şimdilik, Voynich el yazması, tarihin en büyük ve
en ilgi çekici gizemlerinden biri olarak kalmaya devam edecek.